Sene 1947. Amerika'nın New Mexico eyaletinin sessiz bir çöl kasabası olan Roswell'e evrene dair bütün algılarımızı değiştirecek, hayatın tüm gerçeklerini sorgulamamızı sağlayacak çok eserrengiz bir olay yaşandı. Görünüşte çok sıradan bir olaydı. Yani o kadar da basit değildi. Ama tarihin kayıtlarına geçecek. Ardından gizem, entrikalar, komple teorileri, devamında birçok şey getirecek sağlam bir olaydı. Roswell UFO gerçeği. Görünüşte bu çok zararsız olay, yani Roswell UFO olayı, bilindiği üzere açıklanamayan ve kanıtlanamayan olaylarla örülmüş bir gizem olarak tartışmalarla örtülü kalmıştı. Her şey, Roswell Hava Kuvvetleri üstünden gelen bir balonun zamansız bir sonla kaderin kaprislerine kurban gittiğini bildiren basit bir basın açıklamasıydı. Ancak bir gün sonra da hikaye aniden değişmişti. Ulusun ve dünyanın ilgisini çeken bir açıklama olmuştu. Çarptığı nesne sadece bir balon değil, uçan daireydi. Yani bununla alakalı o kadar çok şey var ki. Düşünün, sene 1947. İnsanlar kim bilir neler yaşamış o dönem. Bir sürü görgü tanıkları var. Bir sürü insan var. Ama gerçek çok farklı. Bu haberi, bu basın açıklamasını duyanlar adeta büyülenmişti. Hayal güçleri çılgına dönmüş, bugün bile gelişmeye devam eden bir dram için çoktan sahneler hazırlanmıştı. Bu açıklamanın ardından askeri yetkililer olay yerine akın etti. Ve bütün bunların nedenleri de olayın kendisi kadar gizemliydi tabii. Yani neden oraya gidiyorsunuz ki bir telaşla, bir aceleyle? Resmi açıklama ama o daha da enteresan. Roswell'deki enkaz gizli bir hava balonu olan, daha doğrusu hava balonu projesi olan Mogul'un bir parçasıymış sözde. Tabii ancak bu açıklama, yani devletin, askeri yetkililerin yaptığı bu açıklama, halkın cevapları olan suskunluğunu gidermeye pek yardımcı olmadı. Yani o dönem olmamış. Bunun yerine tüm bunlar komple teorilerini ateşlemiş, körüklemiş ve bir teori kasırgasına yol açmış. Tabii düşen nesnenin bu dünyaya ait olmadığı, dünya dışı varlıkların bulunduğu uzaylı bir araç olduğu yönünde iddialar tabii ki çoktan ortalıkta dolaşmıştı. Bu cesur iddialar o zamandan beri her biri bir öncekinin daha da ilgi çekici hale gelecek şekilde sayısız teorinin doğmasına neden olmuştu. Roswell UFO olayı. Bir de şöyle bir şey var. UFO araştırmacıları, tabii bu işe ilgi duyanlar, konuyu hala araştırıyorlar, biliyor musunuz? Düşün, aradan kaç sene geçmiş. Neredeyse 100 sene olacak. 80 yıl küsur olmuş. Ama çok değişik bir olay. Ve ciddi derecede kanıtlar var. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? İnanıyor musunuz UFO'lara? Ya da her neyse, biz konumuza geri dönelim. Çok uzun bir konu. Bu Roswell UFO olayı bütün bu araştırmacıları, yazarları ve bu işin meraklarını cezbetmeye hala devam ediyor. Ve bu dönemde çok önemli bir anda onlar için. Ama soru hala şu an devam ediyor. Yani bir şey kapanmış değil. İnsanlar örtbas ettiğini düşünüyor. Hükümetin, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tabi bu sadece bir meteoroloji balonu muydu, yoksa hikayenin daha fazlası var mıydı? Düşünün bir. 70 yılı aşkın süredir havada asılı kalan bir soru bu. Görülemeyen, görülmeyen bir gizem ve ortaya çıkmaya devam eden, hala devam eden bir hikaye. Bir de şöyle bir şey, o dönem ya ortalıkta o kadar çok söylenti varmış ki, yani düşünün, birçok kişi bu olaya şahit olduğunu söylemiş. İşte ben şunu gördüm, ben bunu gördüm. Ama 3 kişi var ki onlar, yani ciddi derecede elinde kanıtlar da var. Bilmiyorum ne kadar doğru da çok değişik olaylar. 1947'nin yazında New Mexico'nun kalbinde çok sayıda kişi Roswell UFO olayına dönüşecek. Yani şu an günümüzde bu hale alacak o gerçeküstü manzaraya tanıklık etmiş. O kadar çok insanları şaşırtan, büyüleyen ayrıntılarla dolu ki, yani esrarengizliğini hala korumaya devam ediyor. Örneğin binbaşı Jesse Marcel, onu konuşalım. Roswell Ordu Havaalanı'nda yüksek rütbeli bir subaymış o dönemler. Kaza mahalline ilk ulaşanlardan. Adam oraya ilk önce gitmiş. Nasıl artık vardıysa. Ve şöyle bir şey diyor.
çöl zeminine dağılmış tuhaf metalik malzeme parçalarının olduğunu bildirmiş üste. Yani hava üssüne, oradaki bir üstteki komutanlara bu şekilde raporlama yapmış. Daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemeyen, son derece hafif ama aynı zamanda da inanılmaz derece dayanıklı olduğunu söylediği maddelermiş bunlar. Daha sonra bir de çiftlik sahibi Mac Brazel var. Mac Brazel'ın hikayesi var. Brazel bir gün hayvanlarını otlatırken, hayvanlarıyla ilgilenirken bu enkaza rastladığını söylüyor. Enkazdan bahsediyor ve o da aynı şeyleri söylüyor. Etrafta parlak cisimler vardı. Ee, Bir de şeyden bahsediyor. Yani dünya dışı var ya insan olmayan birkaç tane varlıktan söz ediyor. Yerde ceset şeklinde yattığını gördüğünü söylüyor. Ya tabii hayal gücü mü artık adam bir şeyler mi işte bilmiyoruz da. Ya bunlar var arkadaşlar. Daha bir sürü görüntüler var. Kızıl bu parlak anlaşılması zor enkazla dolu alandan bahsederken ayrıca şöyle bir ayrıntıdan bahsediyor. Hani böyle muazzam bir kuvvetle yere çarpmış da toprakta böyle bir oyuk oluşturmuş şekilde bir yani bir oyuktan bahsediyor ve etrafa saçılmış maddelerden bahsediyor. Yani bir göktaşı mı çarptı artık, UFO mu çarptı ya da her neyse bundan bahsediyor. Bir de Glenn Dennis var. Bu bir cenaze kaldırıcısı, tabutçu. Askeri üstten, yani askeri üstteki kişilerin, rütbeli kişilerin bu çocuk boyutunda tabutlar var biliyorsunuz. Bu kişiden çocuk boyutunda tabutlar yapmalarını istemiş. Ve şöyle bir soru sormuşlar ona askeri üstten. Hava şartlarına maruz kalan, soğuk hava şartlarına maruz kalan cesetlerin korunmasına ilişkin tavsiyeler istemiş. Yani oradaki cesetler uzun süre oradaysa eğer, yani bunları nasıl koruyacağız, nasıl muhafaza edeceğiz diye detaylı bilgi almışlar. Yani çok değişik ayrıntılar var, diyaloglar var. Daha sonra bu kadın bir tane hemşireyle karşılaşmış. Üstten, o üste çalışan, askeri üste çalışan, enkazın ortasında insansı bedenleri gördüğünü ama insan vücutlarına benzemediğini bu şekilde bir diyalog geçmiş aralarında. Bu şekilde bir anlatım yapmış ona. Bu gerçekten çok enteresan bir olay. Yani şaşırtıcı açıklamalar var ama meteoroloji balonunun düşmesine ilişkin resmi açıklama yani bunların çok ötesinde. Ya bu nasıl bir meteoroloji balonu? Sizce öyle mi? Bence değil. Örgü tanıklarının açıkladığı malzemeler bir balondan beklenenden ya da çocuk boyutundaki tabut talepleriyle uyuşmuyor. Askeri üssün balon düştü diye Mogul projesinin balonu, meteoroloji balonu yere düştü ve onun parçaları etrafa saçıldı diye bir malzeme listesi oluşturmuş. Ama bu balondan beklenen malzemeler, çıkacak malzemelerle insanların gördüğü malzemeler farklı, alakasız şeyler. Bir de çocuk boyutundaki tabutlar böyle bir talepte bulunmaları. Bu da enteresan. Ya bu kadar ikna edici bir ifade karşısında göz ardı edilmesi zor bir ayrıntı bu. Yani Roswell olayının tanıkları insanları büyülemeye ve kafa karıştırmaya devam etmesi o dönem hiç de şaşırtıcı değil. Yani olağanüstü bir durumun içerisine sürüklenen sıradan insanlar sırlarla örtülü bu olay karşısında bu ters sükunetini korumuşlar. Sanki her gün oraya bir UFO düşüyor da ya da her gün bir balon düşüyor da bugün işte bu balon boş ver ya. Hani çok enteresan. Onlar da enteresan. Hani sanki çok sıradan bir olaymış gibi bunu karşılamışlar. Ama ifadeler çok ayrıntılı ve çok çelişkili. Yani askeri yetkililerin yaptığı ifadeyle oradaki insanların, halkın söyledikleri çok başka şeyler. Peki bu Glenn Dennis'in ve onun bu tuhaf telefon konuşması, yoksa insan olmayan bedenlerden bahseden hemşireyle karşılaşması mı? Yani bu tanıklarla her ne kadar büyüleyici olsa da bu tanıklarla bilmiyorum nereye kadar bu olay çözülebilirdi ama her biri benzersiz ve her biri kafa karıştırıcı bu anlatımlar tamamlanmaktan uzak bir anlatıyı bir araya getiriyordu. Yani asla çözülemeyen bir puzzle parçaları gibi düşünün. Bu tanıklar bilinmeyene umut verici bakışlar ve henüz çözülmemiş bir bulmacanın ipuçlarını sunuyordu insanlara. Her hikaye biraz daha ilerledikçe her seferinde bir parça daha ekleniyor ama resim hala belirsizliğini koruyordu o dönem. Peki 1947'nin o sıcak yaz gününde gerçekten ne oldu?
Sizce ne olmuş olabilir? Yani New Mexico çölüne meteoroloji balonu mu düştü? Yoksa daha olağanüstü bir şey miydi? Öyle gözüküyor ki gerçek çöl rüzgarı kadar ele geçirilmesi zor da o dönem. Diyorsunuz oranın çöl rüzgarı meşhurdur. Çelişkili ve ilgi çekici olan bu ifadeler Roswell gizemini yalnızca körüklemiş, yaşanan kaosun ortasında bütün yetkililer bir açıklama yaparak kamuoyunun merakını gidermeye çalışmıştı ama hiçbiri giderememişti. Daha çok kaos haline dönüşmüştü. Roswell olayının etrafındaki toz duman dağılırken resmi anlatımlar hızla yerine getirilmiş, yetkililer tek tek açıklamalarını yapmış. Ha bir de şöyle bir dipnot vereyim size. Şöyle bir şey olmuş. Tabii oranın Milli Savunma Bakanı mı artık neyse ben tam hatırlamıyorum. Çünkü onunla alakalı detaylı bilgi de yok. Adam bu açıklamayı yapıyor. Yaptıktan bir hafta sonra, 10 gün sonra görevinden istifa ediyor. Yani bu açıklamayı yapıyor. Zaten koskoca manşetleri de var bu olayın. Yani şöyle anlatayım. Kocaman manşet var gazetede. Roswell'e UFO düştü diye. Hemen resmi yetkililer, oranın askeri subayları, en üstteki adam açıklama yapıyor. Evet, UFO düştü. Böyle bir şey yaşandı diyor. Ama ertesi gün hemen anında bunu yalanlıyorlar. Diyorlar ki hayır öyle bir şey yok. Bu bir tane meteoroloji balonuymuş. Hani bizim de haberimiz yoktu. İşte bu böyle bir proje vesaire falan derken adam bir hafta sonra istifa ediyor. Çok enteresan. Hani bir zamanlar çok işe yarayan mühendisler vardı Türkiye'de. Şimdi söylemeyeyim isimlerini de. Çok güzel ciddi çalışmalar yaptılar ama adamlar sadece onlar değil. Dünyanın birçok yerinde böyle insanlar var. Esrarengiz bir şekilde çoğu öldü. Ya istifa ediyorlar ya da ölüyorlar. Her neyse. Konumuza geri dönelim. Bu Roswell arazisine dağılmış bulunan oradaki enkazın görünüşte zararsız bir tabii hava balonu projesi olan Mogul'un bir kalıntısı olarak e, lanse ettiler ama bir de bu arada Mogul projesi şu Sovyetler Birliği vardı o dönemler biliyorsunuz. Rusya vesaire etrafından komşular hep beraberdi bunlar dağılmadan önce. Potansiyel Sovyet atom bombasının o dönemler çok fazla atom bombası testleri yapılıyordu biliyorsunuz. Atom bombası testlerinden üst atmosferdeki ses dalgalarını tespit etmek için yani bunu amaçlamış o proje ve çok gizemli bir girişimmiş zaten. Yani adamlar esasında mantıklı da yani karşı diğer düşman ülke onlara göre o dönem. Gerçi hala öyleler ama düşman ülkenin atom bombası deneylerini bir atom bombası deneyi yapıldığı zaman atmosferin üst katmanında belli bir kalıntılar oluyor. Yani zaten bunu tespit ediyorlar. O meteoroloji balonu Mogul projesi bu atmosferdeki kalıntıları tespit ederek yani karşı düşmanın elindeki silahları tespit etmeye çalışıyorlar. Ne tarz deneyler yaptığını. Konu bununla alakalı. Ben de çok bilgi sahibi değilim ama teknik bilgiler bunlar. Daha sonra bunu tespit etmeyi amaçlayan çok gizli bir girişim olarak zaten projeyi açıklamışlar ve projede kullanılan balonların sıradan hava balonu olmadığını söylemişler. Yani bu sıradan bir hava balonu olmadığı için bu tarz parçaların enkazda böyle bir parça olması normaldir demişler ama alakasız. Yani zaten oradaki bulunan materyaller de dünyada var olmayan materyallermiş. Raporlar var. Bunları bir sonraki videoda size gösteririm. Bir de şöyle bir şey açıklama yapıyorlar. Bunlar eğitimsiz bir insanın, yani eğitimsiz, daha doğrusu askeri eğitim almamış, bu Mogul projesinde çalışmamış kişilerin çıplak gözle bunu gördüğünde bu dünyaya ait değilmiş gibi görünebilecek garip görünümlü ekipmanlar ve bu donanımlarla alakalı olduğu için bunlar, yani bu çok sıradan bir proje olduğu için bu işin içinde olmayan insanlar bunu gördüğü zaman yabancı bir nesne olarak yani farklı dünyadan gelmiş bir varlığın işte uçağı ya da neyse. Unknown Flying Object diyorlar ya, UFO. Bilinmeyen uçan nesne. Buna benzetebilirler. Çünkü projeyle alakalı yok. Çok gizli bir proje bu. Bundan dolayı bir de insanları suçlular düşünün yani. Hani siz bu işten anlamıyorsunuz.
Ya bu normal bir iş ama bu işten anlamadığınız için bunu öyle zannettiniz diyorlar. Daha neler neler. O günden sonra kızılötesi ve birçok alanda Bluetooth teknolojisi. O olaydan sonra dünyada atıyorum 50 senede yapılabilecek bir teknolojiler, 50 senede yapılabilecek teknolojiler, olabilecek bütün teknolojik aşamalar çok enteresan bir şekilde o olaydan sonra daha kısa süre içerisinde yapılmaya başlıyor. Bir sürü iddialar var biliyorsunuz, komple teorileri var. İşte Amerika dünya ile, dünya dışı varlıklarla temas halinde onlarla anlaşma yaptı, onlarla silah alışverişi, onlarla gizli bilgi, teknoloji alışverişi falan yaptı diyorlar ama bilmiyorum. Ama enteresan, zaten filmlerde de öyle. Sürekli Amerika'ya düşüyor. Yani Kayseri'ye falan niye düşmüyor? Ya da ya da Japonya'ya da enteresan, hep Amerika'ya. O da enteresan. Ama Amerika'nın da coğrafi olarak çok değişik bir konumda olduğu, dünya haritasında çok değişik bir konumda olduğu doğru. Çok uzun bir konu. Bununla alakalı ayrı bir video çekerim. Ya çok değişik topraklar. Ha bu arada da şunu unutmayalım. Roswell Hava Kuvvetleri üstünden gelen basın açıklamasında da uçan daire olduğunu kabul ettiler. Daha sonra yalanlıyorlar. Daha sonra bu sansasyonel iddianın medya çılgınlığına dönüşmesi, bunu ateşlemesi, körüklemesi hikayeyi aceleyle geri çekilmesine neden oldu. Yani bunu anlatan kişilerin aceleyle geri adım atmasına neden oldu. Peki bu açıklama nasıl karşılanmış o dönemler? Tabii bunun şüpheyle karşılandığını söylemek yetersiz kalır. Birçok kişi deneyimli askeri personelin yüksek irtifadaki bu bir meteoroloji balonunu, yani bunu bile uçan daire sanabilecek kadar salak olduğunu kabul etmekte zorlandı halk. Yani koca askeri yetkililer, hadi orada çalışanlar da mı bunun meteoroloji balonu olduğunu anlamadılar gibi. Birçok kişiye göre yetkililer geri adım atmış. Yani tabiri caizse cini vaktinden önce serbest bırakıp daha sonra apar topar tekrardan şişeye koymak gibi böyle bir algı yarattıklarını iddia etmişler. Halk sürekli bu şekilde konuşmuş ve hiçbir şekilde ikna olmamışlar. Bunun yerine resmi açıklamaların yalnızca entrika ve spekülasyon alevlerini körüklediği görülüyordu. Peki bu açıklama kamuoyunun merakını mı tatmin etti yoksa sadece gizemi daha da mı derinleştirdi? Siz ne düşünüyorsunuz? Resmi açıklama şüpheciliğe dönüştükçe alternatif teoriler de ortaya çıkmaya başladı. Mesela Roswell olayının ardından bir dizi komplo teorisi ortaya çıktı. Bunlardan en yaygın olanı da hala gerçekliğini koruyan zaten. Zaten bu gerçekliği hala koruyan olan hükümetin olayı örtbas ettiği iddiası. Ya bence de öyle zaten. Yani resmi açıklamalardaki tutarsızlıklardan beslenen bu işe inanan kişiler hükümetin hızlı müdahalesinin, aniden oraya gitmesinin, sonra ilk önce uçan daire diye açıklamasının ardından ve daha sonra ertesi gün bundan geri çekilmesi, bunu hayır öyle değilmiş biz karıştırdık demesi insanları daha çok şüpheye düşürmüş. Yani bundan neyi saklamaya çalışıyorlar sorularına yüksek sesle herkes sormaya başlamış. Tabi bazılarına göre cevap dünya dışı yaşamın kanıtlarından başka bir şey değildi. Yani teori enkazın bir meteoroloji balonundan ibaret değildi. Uzaylı bir varlığın, ya tabii hepimiz uzaylıyız baktığında da şöyle diyelim, dünya dışı bir varlığın bir uzay aracıyla, dünya dışı varlığın aracıyla buraya geldiğini öne sürüyorlardı. Ya bir de şöyle enteresan bir şey var arkadaşlar. Yani düşünsenize, nasıl anlatayım? Kaç bin ışık yılı öteden geliyor buraya. O kadar şey yaşıyor. Yani artık solucan deliğinden mi geliyor buraya? Nereden geliyorsa o kadar ışık yılı uzaklıktan buraya geliyorsun abi. Dünyaya geliyorsun. Ya iki tane manevra yapamıyorsun. Gerizekalıca buraya düşüyorsun, anladın mı? Yani o kadar üstün teknolojiye sahipsin. Ta oralardan buralara geliyorsun. Ama dünyada kaza yapıyorsun. Ya, ya bu da enteresan yani, anladın mı? Nasıl yapıyorsun? Salak mısın ya? Nasıl uzaylısın? Ya düşünsenize. Oradan buraya gel, dünyada kaza yap. Sonra Amerika'ya düş. Bu yerel çiftçilerden biri olan Mac Brazel'ın kendi tarlasını metal kırıkları, lastik şeritlerden daha fazlasını bulduğunu söylemiş. Bazı iddialara göre de enkaz üzerinde değişik Mısır'daki piramitlerin üzerinde, içinde ya da duvarlarda olan hieroglif yazıları var ya,
bunlara benzer değişik semboller olduğunu, yani bunları iddia etmişler. Tabii bunlar daha da ilgi çekici bir dizi küçük uzaylı bedeni keşfettiklerini söylemişler. Teori daha da büyümüş. İddialar daha da büyümüş. Roswell Ordu Havalanı'nda küçük tabutlar isteyen bir telefon aldığını iddia eden cenaze görevlisi Glenn Dennis'in de ifadesiyle bu olay daha da büyümüş. Bütün basının, bütün herkesin ilgisini kazanmış. Bir de ayrıca insan olmayan varlıkların dahil olduğu korkunç bir otopsi sahnesini anlattığı iddia edilen o üstte çalışan bir hemşireyle de tuhaf bir konuşmasından bahsetmiş. Bu da zaten enteresan. Bir de bazı teorisyenler daha da ileri giderek Roswell kazasının bir kaza değil de kasıtlı bir eylem olduğunu iddia ediyorlar. Yani bu da olabilir. Bence olabilir. Ya mesela şöyle gerçekten adamlar buraya geldi. Salaklar burada kaza yaptı. Pardon, kaza yapmadı. Amerika bunu tespit etti. Tabii 1947 yılında nasıl bir teknolojiyle bunu tespit edecek, o da enteresan. Ama şöyle bir iddia var. Amerika bunu tespit etti, gördü, bir şekilde kendi silahlarıyla, o dönemin teknolojisiyle, silahlarıyla UFO'yu düşürüyorlar. Yani adamlar buraya belki barış için geldi, gerçekten geldiyse de. Amerikalılar bunu düşürüyor. Nedeni de şu, onların teknolojilerini ele geçirmek, işte onların bedenleri üstünde deneyler yapmak vesaire vesaire, filmlerdeki gibi. Böyle iddialar da vardı. Bu da mantıklı bir teori. Bilmiyorum, bir sürü şey var. Ya buna benzer o kadar çok konu var ki bilmediğimiz, hala açıklanamayan. Ya düşünün arkadaşlar, Sümer tabletleri diye bir şey var. Hani binlerden önce. Bilmiyorum araştırdınız mı da. Bununla alakalı bir ciddi bir video yapmak lazım. Ya düşünün, milattan önce 10.000 senesi. 2024'teyiz. Bir de 10.000 ekle üstüne. Daha da eski. Ya bundan 10.000 yıl önce, 10.000 yıl, küsür yıl önce düşünün neler yaşanmıştır. Sümer tabletlerinde bunlardan var. Bunlardan bahsediyor. Sümer tabletlerinde dünya dışı varlıklardan bahsediyor. Enlil ve Enki'den bahsediyor. Ya çok uzun konu bu. Araştırın. Ama bununla alakalı güzel video yapılır. Daha sonra bazıları da bunun Sovyetler Birliği'nin komplosu olduğunu öne sürmüş. Ya iyice karışmış olay yani. İyi Türkiye'yi falan karıştırmamıştır o dönem. Yani çarşı pazar karışmış. Tabi bu teori de enteresan yani. Sonuçta Sovyetlerin Amerika Birleşik Devletleri'nde kitlesel bir histeri yaratmak için ya bu girişimde bulunarak uzaylı bir görünen, genetiği değiştirilmiş böyle küçük çocukların, küçük boylu çocukların pilotluk yaptığı bir gemi fırlattığını öne sürmüşler. Ya manyak mısınız ya? Yani Sovyetler Birliği'nin işi gücü yok. Küçük çocuk yetiştirecek ya da çocuk boylu adamlar, adam değildir herhalde, bilmiyorum, çocuk yani. Çünkü tam böyle şey, çocuk boyutun tabutlar isteyince bir de cesetler gördüğünü iddia ediyorlar. Ya Sovyetler Birliği küçük çocukları ya da küçük boylu adamları pilot olarak yetiştirecek, Amerika'ya yollayacak. Yani çok garip ya. Neyse, devam edelim. Bu derin konu, şu Sovyetlerin çocuk boylu adamları yolladığı ya da pilot çocukları yolladığı olay. Annie Jacobson diye bir yazar var. O dönem 51. Bölge adlı kitabında bundan bahsetmiş. Ve ortalık karışmış. O çarşıbalar karışmış olalım yani. Çok enteresan. ABD hükümetinin UFO söylentilerini dikkatleri casusluk faaliyetlerinden uzaklaştırmak ve Sovyetlere karşı korkuyu arttırmak için bir sis perdesi olarak teşvik ettiğine inanmış. Ya birçok kişi de buna inanmış. Bir kısmı ona inanmış, bir kısmı da buna inanmış. Bu da enteresan. Ya ister bir hükümetin uzaylı yaşamına dair kanıtları örtbas etmesi, ister düşmanca bir eylem olsun, başka bir ülkenin düşmanca bir eylemi olsun, ya da isterse Sovyetler komplosu olsun, ya da bir soğuk savaş için dikkat dağıtıcı bir unsur olsun, ama her teorinin kendine ait inananları ve şüphecileri vardı o dönem. Ancak hepsinin ortak bir noktası vardı. O da şu: gerçeği arayış. Roswell olayı, bunu çevreleyen tutarsızlıklar ve gizemler bu teorileri beslemeye devam ederek olayı tarihinde daha canlı tuttu.
Tabii bu teoriler ne kadar uzak ya da inandırıcı olursa olsun, gerçeğe ne kadar uzak ya da inandırıcı olursa olsun, Sovyet olayının kamuoyunda hala bütün herkesin zihninde canlı tutmaya devam etmiş. Onlarca yıl sonra Sovyet olayı spekülasyon ve araştırmaların odağı olmaya devam etti zaten. Hani hala konuşuyoruz, düşünün, şu an video yapıyoruz. Yani gizem, entrika, akıllarda kalan sorular, olayı sadece UFO araştırmacılarının değil de aynı zamanda genel kamuoyunun da, bunları da kapsayan birçok kişinin kalbinde, zihninde canlı tut. Tabii çözüm için yalvaran çözülmemiş bir bulmaca gibi, yıllar boyunca fısıldanan bir bilmece gibi. O da garip. Güzel cümle oldu ha. Roswell olayı 40'lı yılların sonlarındaki ilk ortaya çıkışından bu yana kendi başına bir hayat kazandı. Yani bilinmeyene, dünyamızın ötesinde ne olabileceğine dair cevaplar arayanlar için bile bir sembol oldu ve yol gösterici oldu. Bu olay hepsi 1947 yılının Temmuz ayındaki o kader gününün olaylarını keşfetmeye ve açıklamaya çalışan sayısız kitabı, belgeseli, filmi, TV şovunu hepsini teşvik etti. Üstüne bir ton şey yapıldı. Filmler de yapıldı ama tutmadı galiba o filmler. Tabii popüler kültür dünyasında Roswell UFO'larla uzaylıları eş anlamlı hale getirdi. Bu bir referans noktası olmuştu artık. Bütün dünya dışı varlıklar için bir kısaltma olmuştu. Bu olayla ilgili devam eden ilginin ve devam eden tartışmanın bir kanıtıdır bence. Yani ister en son uzaylı temalı gişe rekorları kıran film, ister popüler bir bilim kurgu dizisinin bir bölümü olsun, büyük ihtimalle Roswell'e gönderme bulacaksınız. Mutlaka her zaman bunu bir küçük bir ayrıntıda verdiler yani. Her zaman dile getirdiler, hatırlattılar. Ancak Roswell'in damgasını vurduğu tek yer yalnızca kurgu dünyası değildi. Bugün bile ciddi UFO araştırmacıları ve merakları için bu olay hala tartışılmaya ve araştırılmaya devam etti. Gerçeği arıyorlar. Eski raporları tarayıp delilleri inceliyorlar. Tanık ifadelerini inceliyorlar. Onlar için Roswell sadece bir hikaye değil, bir vaka çalışması. Yani dünya dışı varlığın potansiyel bir kanıtı. Ve bu sadece araştırmacıları değil, bütün kamuoyunu meraka sokmaya devam etmiş. Hala da merak uyandırıyor, düşünün. İnsanların hayal gücünü besliyor. Bazıları için evrenin enginliğini, bizim onun içindeki yerimizi merak etmemizi sağlıyor. Dünyada neredeyiz? Evrenin içerisinde neredeyiz? Gerçekten yalnız mıyız? Dünya dışı varlıklar var mı? Nereye gidiyoruz? Ne olacak? Ha, düşünün. Dünya, evren. Bence yalnız değiliz. Yani koca evrende sadece dünyada yaşamın olduğuna inanmak biraz saçmalık. Bilmiyorum. İnanan zaten istediğine inansın. O da çok da. Görünmeyen gizemde yolculuk ederken ve tanıkları dinlerken ve komple teorilerini araştırırken ve süregelen tartışmayı da araştırırken kafa karıştırmaya, merak uyandırmaya devam et. Yani cevaplardan çok zaten hep sorular kaldı. Hala da kaldığı gibi. Şimdi ufaktan bir toparlayalım. Her şey 1947 yılının Temmuz ayında sakin bir yaz gününde başladı. Roswell, New Mexico yakınlarında bir çöle bir nesnenin çarpmasıyla başladı. Başlangıçta itibaren çelişkili raporlar vardı. Roswell Hava Kuvvetleri Üssü başlangıçta bir uçan dairenin kurtarıldığını, bunun ele geçirildiğini duyurdu. Ancak bir gün sonra açıklamayı geri çekti ve onun yerine Mogul projesinin daha az sansasyonel bir hava balonu iddiasını ortaya attı. Ancak görgü tanıkları farklı hikayeler ortaya koydu. Roswell'in tozundan başka dünyaya ait enkazlar, tanınmayan semboller ve hatta uzaylı bedenleriyle ilgili hikayeler ortaya çıktı. Tabi bu resmi anlatımlar tabandan tabana daha zıt olan bu kişisel ifadeler komple teorilerinin ateşini körüklemişti. Hükümetin hızlı temizleme operasyonu ve ordunun ağzı sıkı yaklaşımı kamuoyunda olayın örtbas edildiğine dair şüpheleri daha da arttırmıştı. Ayrıca Roswell'deki olayın bir kaza değil de dünya dışı varlıklarla kasıtlı bir karşılaşma olduğunu öne süren bir komple teorisi ortaya çıkmıştı. Bu teoriler hükümetin 70 yılı aşkın süredir uzaylı yaşamı hakkında gerçeği gizlediğini öne sürüyor. Yani düşün, hala bunu örtbas ediyorlar. Bu teorileri eleştirenler
bunların yanlış bilgiye, insanları yanlış bilgiye, yanlış yorumlamaya ve insanları ayrıştırdığını iddia etmişler. Tabii tartışma bugün hala devam ediyor. Bazıları meteoroloji balonu kazasına ilişkin resmi açıklamayı eee, savunsa da diğerleri hala Roswell'deki olayın dünya dışı temasla alakalı olduğunu iddia ediyor. Çok sayıda araştırma ve araştırmacıya göre ve rapora göre Roswell olayı insanlığın bilinmeyene olan hayranlığının bir sembolü olarak kalmış ve tartışma ve spekülasyonların odağı olmaya devam etmiş. Bir de bu şekilde yorumluyorlar. 1947 yılında gerçekten sizce Roswell'de ne oldu? Yani ters giden bir askeri bir deney miydi? Gerçekten Mogul hava projesi miydi? Yani hava balonu projesi miydi? Ya da dünya dışı varlıklar mı geldi? Sizce ne oldu? Bence dünya dışı varlıklar. Yani çok ters giden bir askeri deney değildi bence. Bizim dünyamızın ötesindeki bir medeniyete ait olan bir uzaylı araç mıydı acaba? Yani bilemiyoruz ki. Ama kanıtlar o yönde. Belki de Roswell olayı dünyaya ve kendimize olan anlayışımızı, bunu zorlamaya devam eden bir bilmecedir. Evrene dair bilmediğimiz her şeyi, bunu olan açlığımızı, susuzluğumuzu giderecek bir yaklaşım olarak kaldı. Bilmiyorum sizce ne oldu ki? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin, konuşalım. Gerçekten çok garip. İnsanın aklı almıyor. Bunca soru, bunca tartışma varken hala cevaplar bizde, sizde, bende, bizde. Ama yetkililer hala bir şey demiyor.